Karşımızda harika bir haç manzarası var. Evet, Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii'ndeyiz. Süleymaniye Camii 1551-1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkışının 30. yılı şerefine Büyük Usta Mimar Sinan tarafından yapılmış. Süleymaniye Camii'nin 4 tane minaresi ve 10 tane şerefesi bulunmakta. 4 minaresi Kanuni Sultan Süleyman'ın fetihten sonraki 4. Osmanlı Padişahı oluşunu, 10 şerefe ise Kanuni Sultan Süleyman'ın 10. Osmanlı Padişahı oluşunu simgeliyor. Evet, burası milattan sonra 357 yılından beri kullanılan yaklaşık 1650 yıllık bir yol. Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanından kalma. Bu yol Şehzadebaşı Camii'ni Vefa semtine bağlıyor. Evet, burası İstanbul'un orta noktası. Bu taş Şehzadebaşı Camii'nin hemen köşesinde yer alıyor ve İstanbul'un orta noktası olarak kabul ediliyor. Burası Beyazıt Meydanı ve İstanbul Üniversitesi. Karşımda da Beyazıt Camii var. Evet, şimdi çok ilginç bir yere geldim. Burası Türkiye'nin en dar sokağı, Şeyh Hamdullah Sokak. Yaklaşık 60 santim genişliğinde. Evet, Çemberli Taş'ın önündeyim. Çemberli Taş, milattan sonra 330 yılında Büyük Konstantin'in onuruna Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan sökülerek buraya dikilmiş. Üstünde o zamanlar Apollon'un güneş tanrısına benzeyen altından bir heykeli varmış. Daha sonrasında ise heykelin yerine bir haç dikilmiş. Çemberli Taş ismi şuradan geliyor. Osmanlı zamanında büyük bir yangın olmuş çevrede ve oldukça zarar görmüş bu sütun. Sultan II. Mustafa'nın emriyle onarılarak etrafına çemberler sarılmış ve güçlendirilmiş. Hakkında ilginç bir rivayet de var. Rivayetlere göre Çembertaş'ın altındaki bir mahzende Hristiyanlığa ait kutsal emanetler bulunmaktaymış. Bu tabii araştırılması gereken bir şey. Burası ise Bizans imparatorlarının Ayasofya'da taç giyimi alanı olan Omfalyon. Kubbedeki Çocuk İsa ve Meryem Ana figürü. Bu figürün aslı Mısır mitolojisine dayanıyor. Mısır mitolojisinde dul kadın Isis ve tanrıçı Isis ve oğlu Horus simgelenir. Bu figür zaman içerisinde Hristiyanlığa geçmiş ve Meryem Ana ve Çocuk İsa figürü şeklinde ortaya çıkmış ve kiliselere yerleştirilmiş. Burası ise Ayasofya'da İmparatoriçe'nin törenleri izlediği alan. Şu sütunların üzerinde gördüğümüz sembol ise kırık pergel sembolü. Bu sembol Masonik inanca göre büyük bir anlam ifade ediyor.
Masonluğa göre evrenin ulu mimarı dünyayı pergelle çizmiş, pergelle yaratmış ve gönyeyle ölçmüş. Bu gördüğümüz mozaik ise Deisis mozaiği, yani kıyamet gününü simgeliyor. Evet, şu anda sarayın ikinci kapısı olan Babüsselam kapısının önündeyiz. Babüsselam kapısı, Topkapı Sarayı denince akla ilk gelen tablo aslında. Her iki yanındaki kuleler Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış. Kapının kısmında kelime-i tevhid var. Yanındaki kitabelerde ise Sultan 1. Abdülhamid'i öven kasideler mevcut. Bu kapıdan ikinci avluya geçiş yapılıyor. Birazdan oraya da anlatacağız. Evet, şu an Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusundayız. Sağ tarafımızda saray mutfakları var. Sol tarafımızda ise silah sergisi var, silah salonu. Eskiden bu avluda ulufet törenleri, yani Yeniçerilerin 3 ayda bir verilen maaşlarının törenleri yapılırmış. Hikayesi de şöyle, 3 ayda bir yapılan bu ulufet törenlerinde Yeniçeri'ye çorba ikram edilirmiş. Eğer Yeniçeriler çorbayı içerse ulufeye kabul ettiklerine işaretmiş. Eğer çorba içmezlerse bu bir isyan alameti sayılırmış ve isyan bastırılırmış. Evet, haremin girişindeyiz. Harem, Osmanlı'da girilmesi yasak, özel olan anlamına geliyor. Osmanlı sultanlarının eşleri, çocukları, şehzadeleri ve kendileri harem kısmında yaşıyormuş. Burası ise Karaağlar Taşlığı. Karaağlar, Orta Afrika'dan, genellikle Habeşistan'dan seçilen ve hadım edilerek harem işlerinde kullanılan saray görevlileri. Burası da onların yaşadığı yer. Burası hünkâr sofası. Sultanın yabancı devlet adamlarını ağırladığı, bayramlaşma ve bazı kabul törenlerini gerçekleştirdiği ve aynı zamanda sohbet etmek amacıyla kullandığı oda. Evet, Tekur Sarayı'ndayız. Tekur Sarayı bugün Anemas zindanları ile beraber Bilekernay Saray Kompleksinden günümüze kalan iki önemli unsur, bölüm. Bizans dönemindeki adları Konstantinos Sarayı ve Palatium Imperatoris olarak geçiyor. Yapı malzemesi taş ve tuğla, zemini ise ahşap kaplama. Bir dönem cam imalathanesi, seramik atölyesi ve hayvanat bahçesi olarak da kullanılmış. Günümüzde ise restorasyonu tamamlanmış ve seramik müzesi olarak hizmet vermekte.
Evet, burası da Fener-Balat sokaklarının en etkileyici yapısı olan Fener Rum Lisesi. Buraya Kırmızı Okul da deniyor. Sebebi ise Fransa'nın Marsilya kentinden getirilen kırmızı tuğlalarla inşa edilmiş olması. Fetihten sonra buraya bir patrikhane okulu kuruluyor ve bu okulda filoloji, edebiyat ve felsefe dersleri ve tabii teoloji dersleri veriliyor. Bu bina, gördüğümüz bina ise Mimar Dimadis tarafından 1881 yılında yapılmış. Burada yaşayan Rum nüfus bu okula gidiyor. Burası Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi. Burası Ayayorki Kilisesi, yani Fener Rum Patrikhanesi. Bu kilise 1601 yılında yapılmış. Kiliseye adını veren Aziz ise Kapadokya'da yaşayan Aziz Ayayorgi, Aziz Yorgi yani. İlk olarak Rum Patrikhanesi bugün Fatih Camii'nin yerinde olan Havaryum Kilisesi'ymiş. Daha sonra Pammakaristos Manastırı, yani Fethiye Camii, bugünkü Fethiye Camii'nin yerindeymiş. En sonunda ise bu kilise yapıldıktan sonra patrikhane buraya taşınmış. Burada Hristiyanlığa ait 3 önemli azizenin kemikleri bulunmakta. Öfemia, Teofani ve Solomoni'nin.